Merhaba dostlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Podcast'imizin 4. bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümlerde paranın tarihini, psikolojisini ve tasarrufun önemini ele almıştık. Ama bugün biraz daha heyecan verici bir konuya dalacağız. Yatırım. Yani parayı sadece bir kenara koymak değil, onu büyütmek, çoğaltmak. Şöyle bir soru sorayım. İnsanlar ne zamandan beri paralarını sadece saklamak yerine çoğaltmayı düşünmeye başladılar? Hadi gelin, tarih boyunca yatırımın yolculuğuna birlikte çıkalım ve bunu sohbet havasında yapalım. Düşünün, yatırımın temeli aslında çok eski. İnsanlar tarih boyunca güvenli gördükleri şeylere yatırım yaptılar. Mesela toprak. İlk çağlarda en büyük servet topraktı. Neden mi? Çünkü tarım hayatın kaynağıydı. İnsanlar toprağa sahip oldukça hem kendi yiyeceklerini güvence altına alıyor hem de fazlasını takas veya satış yoluyla değerlendirebiliyordu. Altın ve gümüş de binlerce yıl boyunca servet aracı oldular. Hem değerli hem de dayanıklı. Mesela Antik Mısır'da zenginliğin ölçüsü altınla belirlenirdi. Firavunlar mezarlarına bir de altın gömüyordu. Ve itiraf edelim, Orta Çağ'da bazı insanlar altınlarını yastıklarının içine gömer, gece hırsızlardan saklamaya çalışırlarmış. Yani yatırım fikri kadar koruma fikri de çok eski zamanlardan geliyor. Borsaya geldik. Yatırım yaparken bunu aklınızdan çıkarmamak önemli. İlk modern borsa 1602 yılında Amsterdam'da kuruldu. Hollandalılar Doğu Hindistan şirketinin hisselerini halka açarak insanlara ilk kez bir şirkete ortak olma fırsatı sundular. Bu gerçekten büyük bir devrimdi. Artık yatırım yapmak sadece altın biriktirmekten ibaret değildi. Bir işten pay almak anlamına geliyordu. Düşünsenize, o dönemde bir gemi seferine yatırım yaptınız. Eğer gemi sağ salim geri dönerse kâr ettiniz. Ama eğer gemi battıysa paranız da battı. Yani risk her zaman vardı. Ve ilginç bir şekilde bu hisseler bazı insanları o kadar etkilemiş ki adeta bir borsa bağımlılığı başlamış. İnsanlar sürekli hisse fiyatlarını takip eder, acaba gemi geri dönecek mi diye günlerce endişelenirlermiş. Bizim coğrafyamızda da yatırım kültürü vardı. Osmanlı döneminde vakıflar aslında bir çeşit yatırım aracıydı. İnsanlar mallarını vakfeder, gelirlerini topluma faydalı işlerde kullanırlardı. Böylece hem toplum faydalanıyor hem de yatırımcılar geleceğe güvenle bakabiliyordu. 19. yüzyılda Galata bankerleri Osmanlı finansının kalbini oluşturuyordu. Borçlanma, faiz ve sermaye yatırımları hep onların kontrolündeydi. O kadar etkiliydiler ki bazı dönemlerde devlet bile onlara borç almak zorunda kalıyordu. Yani yatırım ve finans kültürü aslında toplumun işleyişinde büyük bir güç haline gelmişti. Günümüzde ise yatırım seçenekleri gerçekten de çok geniş. Altın ve döviz hala güvenli limanlar olarak tercih ediliyor. Borsa sayesinde şirketlere ortak olabiliyor, büyüyen bir işin parçası olmanın heyecanını yaşıyoruz. Gayrimenkul ise hem güvenli hem de somut bir yatırım olarak oldukça popüler. Kripto paralarsa son yılların en heyecan verici ama bir o kadar da riskli alanı. Ama ister borsa, ister altın, ister kripto olsun, işin özü değişmiyor, risk ve getiri. Küçük bir ipucu. Büyük kazanç peşinde koşanlar bazen yüksek risk alıyor ama bunun yanında kayıpları da göze almak zorunda kalıyorlar. Bu yüzden sabır ve planlama çok kritik. Şimdi biraz da sizinle sohbet edelim. Yatırım yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle hedefimizi netleştirmemiz gerekiyor. Kısa vadeli mi yoksa uzun vadeli mi yatırım yapmayı planlıyoruz? Tüm yumurtaları aynı sepete koymamak çok önemli. Çeşitlendirme şart. Ve en kritik nokta sabır. Yatırım bir maraton koşusu, kısa mesafe yarışı değil. Bir başka ipucu da kendinizi eğitmek. Piyasaları takip edin, ekonomi haberlerini okuyun ama panik yapmayın. Çünkü bazen en büyük kazançlar sabırlı olanların oluyor. Burada size bir soru bırakayım. Yatırım yaparken güvenli olanı mı tercih edersiniz yoksa risk alıp büyük kazanç peşinde mi koşarsınız? Yorumlarda yazarsanız çok keyifli olur. Evet dostlar, bugün yatırımın kısa tarihine göz attık. Altından toprağa, gemilerden borsaya, Osmanlı bankerliğinden bugünün kripto paralarına kadar uzun bir yolculuk yaptık. Unutmayın, yatırım sadece para kazanmak değil, geleceğe güvenle bakabilmek demek. Bir sonraki bölümde bu seriyi çok özel bir konuyla bitireceğiz. Geleceğin parası.
kripto, dijital bankalar ve yapay zeka. Şimdilik hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Paranız değerini korusun, huzurunuz daha da artsın.